Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son dönemlerde özellikle çocuklar arasında çok viral olan Labubu oyuncağının adım adım yapılışını anlatacağım. Yapılışı son derece kolay ve zevkli. Ben bu oyuncağı pembe tüylü ip ile örmeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz ip çeşidi ve renkleri kullanabilirsiniz. Ancak Labubu tüylü bir oyuncak. Bu sebeple örülürken tüylü ipler çok daha fazla tercih ediliyor. Tüylü kısımlar dışındaki yerlerde farklı renklerde koton ipler kullandım. Eller ve ayaklar ve baş için ten rengi, burun için pembe, gözler, ağız ve dişler için siyah koton ip kullandım. Tığ olarak koton ipler için 2 numara, tüylü ip için 4 numara, ve koton ipten tüylü ipe geçerken zorlanmamak adına geçişlerde 3 numara tığ kullandım. Son olarak oyuncağımızın içini doldurmak için de bir miktar şu şekilde elyaf kullandım. Şimdi oyuncağımızın hemen bir ölçüsünü vereyim size. Kulaktan itibaren evet 22 santimlik bir oyuncak olmuş. Lafı çok fazla uzatmadan oyuncağımızın yapımına geçmek istiyorum ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka için ne demiştik? Parmağımızın etrafında bakın şöyle bir tur ipimi çeviriyorum. Öndeki ipten tığımı geçirip arkadaki iple bir ilmek alıyorum. Ve hemen ardından yukarıda hemen bir zincir çekip kilitliyorum. Evet arkadaşlar, sihirli halka bu şekilde yapılıyor. Hemen halkamı biraz küçültüyorum. Bakın şimdi ne yapacağız? Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi hemen sihirli halkamızı daraltalım ve ilk sık iğnemizin tepesine batarak, pardon biraz daha daraltalım, evet. İlk sık iğnemizin tepesine batarak buradan bir ilmek alalım ve bu ilmeği tığımızdaki ipten kaydıralım. Bir üst sıraya geçeceğiz. Hemen bir adet zincir çekelim. Şimdi arkadaşlar bu örnek tamamen spiral şekilde devam edecek. Bu sıradan itibaren herhangi bir birleştirme yapmayacağız sıra sonlarında. Şimdi ikinci sıramızda ne yapacağız? Her bir boşluğa 2 adet sık iğne yaparak arttırım yapacağız. Şu an adet sık iğnemiz vardı. İkinci sıranın sonunda toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Bakın şöyle. Birinci sık iğne, birinci boşluğa ikinci sık iğne, aynı boşluğa ikinci sık iğne. İkinci boşluğa birinci sık iğne, aynı boşluğa ikinci sık iğne. Üçüncü boşluğa bir, iki. Dördüncü boşluğa bir, iki. Beşinci boşluğa bir, iki ve altıncı boşluğa evet, altıncı boşluğa bir, iki. Evet, toplamda 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi şu alttaki ipimizi hemen bu sık iğnemizin önüne alalım. Bu artık bizim başlangıç ve bitiş noktamız olsun. Şimdi 3. sıradan itibaren boşluklara bir adet tek, bir adet çift batmak suretiyle sıramızın sonuna kadar gideceğiz. 3. sıranın sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak.
Hadi o zaman birinci boşluğuma tek, ikinci boşluğa 1, 2. Üçüncü boşluğa 1, dördüncü boşluğa 1, 2. Beşinci boşluğa 1, altıncı boşluğa 1, 2. Yedinci boşluğa 1, sekizinci boşluğa 1, 2. Dokuzuncu boşluğa 1, onuncu boşluğa 1, 2, 11. boşluğa 1 ve 12. boşluğumuza 1, 2 adet sık iğnemizi yaptık. Bakın sıra sonuna geldik. İpimizi hemen yine bir alttaki sıradan çıkarıp bu sık iğnemizin önüne alalım. Şimdi 4. sıramıza geldik. 4. sırada bu defa 2 tek, bir çift şeklinde devam edeceğiz. Dolayısıyla 6 adet arttırmış olacağız ve 4. sıranın sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Şu an 18 adet sık iğnemiz vardı. Ne dedik? 2 tek, bir tek, bir çift yapacağız. Hadi bakalım o zaman. Birinci sıraya tek, birinci boşluğa tek. Bakın ikinci boşluğa tek, üçüncü boşluğa bir, iki tane. Dördüncü boşluğa tek, beşinci boşluğa tek, altıncı boşluğa bir, iki tane sık iğne. Yedinci boşluğa tek, sekizinci boşluğa tek, dokuzuncu boşluğa bir, iki tane sık iğne. 10. boşluğa bir tane sık iğne. 11. boşluğa bir tane. 12. boşluğa bir, iki tane sık iğne. 13'e bir, 14'e bir, 15'e bir, iki tane. 16'ya bir, 17'ye bir ve sonuncu boşluğumuz olan 18. boşluğumuza bir, iki tane sık iğne. Hemen ne dedik? İpimizi alalım buradan yine. Son sık iğnemizin önüne yine bırakalım. Şimdi 5. sıradan itibaren artık bir arttırma yapmayacağız. Bakın şurada başak şekillerimiz var. Bakın şöyle şu ipimi azıcık uzatayım. Bakın şuradaki zincirlerimizin her biri başak şeklinde. Bu zincirlerin arkasındaki şöyle göstereyim size. Arkasına yani ortadan geçiriyoruz. Şöyle komple almıyoruz. Arkadaki ipi alıyoruz ama onun da hemen altında bir ip daha var. İkisini bir alarak bakın şu şekilde bir sıra herhangi bir arttırma yapmadan düz devam edeceğiz. Şu şekilde tabii buradaki ipi de alıyoruz. Bakın şöyle yine göstereyim size. Şöyle giriyoruz. Şu arkadaki iple birlikte alıyoruz. Kameranın önünden göstermek çok zor oluyor. Şöyle. Bakın örerek yapalım. Artık ne dedik? Herhangi bir arttırma yapmayacağız. Şimdi şuraya batıyoruz dedik. Bakın şöyle. Bunun arkasındaki ipi de alıyoruz. İlmeğimizi çekip sık iğne. Tekrar şöyle arkasındaki ipe de batıyoruz. Sık iğne.
Tekrar şöyle göstereyim size. Bakın ne dedik? Şu arkadaki ipi alıyoruz. Şöyle şu arkadaki ip alıyoruz. Ve onun hemen altındaki şu ipi de alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırayı komple tamamlayalım. Ne dedik? Herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Toplamda şu an 24 adet sık iğnemiz var. 24 adet sık iğneyi herhangi bir arttırma yapmadan örüp geri gelelim. 5. sıramızı da tamamlamış olduk bu şekilde. Bakın ne dedik? Hemen ipimizi yine alıp başlangıç ve bitiş noktası olarak belirlemek üzere son sık iğnemin önüne alıyorum. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada arkadaşlar direkt nasıl sık iğne yapıyorsak herhangi bir yine arttırma, eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar dümdüz örüyoruz. Yalnız bu defa arka kanat değil. Normal sık iğne nasıl örüyorsak bakın şu şekilde, şu şekilde normal nasıl örüyorsak hemen bir önceki sıradaki sık iğnenin üstündeki boşluğa girerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ne dedik? 24 adet sık iğnemiz vardı. Hadi bu 24'ü yine birlikte örelim. Bakın bu birinci sık iğnemiz. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sık iğnem. Bakın hem sayarak kontrol etmiş oluyorum. Arada herhangi bir kaçırdığım boşluk var mı diye. Şimdi 7. sıramıza geçtik. 7. sıradan itibaren artık eksiltme yapacağız. Şimdi ne yapacağız? İlk önce ipimizi yine hemen başlangıç ve bitiş noktamızı belirlemek için koyuyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her boşluğa sadece bir kere girmek suretiyle 5 adet işliyorum. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ördüm. Bakın bu defa şu başak şeklimiz ne dedik? Şu zincirlerimizin ön tarafı. Ben hep bunlara başak şekli diyorum. Bunların ön tarafındaki ipi alıyorum. Daha önce hatırlarsanız iki önceki sırada arkadaki ipi almıştık. Şu defa öndeki tekli ipi alıyorum ve onun hemen yanındaki sıradaki yine tekli ipi alıyorum. Bakın şu şekilde. İkisinin içerisinden bir ilmek çekiyorum ve aynı anda yine bir ilmek çekip sık iğne yapmış oluyorum. Bu şekilde 7 adet eksiltme yapacağız. Bu birinci eksiltmemiz. Bakın tekrar göstermek istiyorum size. Bakın öndeki ip 1, 2 adet aldım. 1 adet ilmek alıp tek seferde çektim. Normal klasik sık iğne. Bu birincisiydi arkadaşlar. Bu böyle. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Evet. 7 adet eksiltme yaptık. Bakın. Şimdi geriye 5 adet boşluğumuz kaldı. Tamamına tek seferde batıyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın başlangıç ve bitiş noktamıza geldik. Şimdi 8. sıradayız. İpimizi yine alalım. Yine başlangıç ve bitiş noktamızı belirlemek için son sık iğnemizin önüne alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce 5 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardından bir adet eksiltiyoruz. Bakın. 1, 2, 2 taneyi iki tanenin içerisinden tek bir ilmek geçirip bir adet eksilttim. Şimdi 3 tane ilmeğin tek katını alalım. Bakın. Şöyle 1, şöyle 2. Yani 3 taneyi tek seferde keseceğiz. Bir saniye. 1. Dakika. Evet. Bakın şöyle 1, 2 ve 3. Tek seferde üçünü birden alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Ardından bir tane daha. Bu defa 2 taneyi birlikte keseceğiz. Evet. Şimdi bu sırada dolayısıyla toplamda 4 adet ilmek azaltmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Yine burada 5 tane ilmeğimizin kalması, sık iğnemizin kalması, boşluğumuzun kalması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın başladığımız noktaya geri döndük. İpimizi çıkaralım artık buradan. Şimdi burada hemen bir adet kaydırma işlemi yapıyoruz. Zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle şunu da içerisine bırakalım. Hı hı. Bakın arkadaşlar, ayağımız bu şekilde hazır. Bu ayaktan bir tane daha örüp gelelim. Evet, 2 ayağımız da hazır. Bu aşamada artık tüylü ipimize geçeceğiz. Bu ipimizi aslında normalde 4 numara tığ ile öreceğiz ancak ilk etapta ayak motifindeki bu boşluklar çok küçük olduğu için 3 numara tığ ile öreceğim ilk sırayı. İkinci sıradan itibaren 4 numara tığa geçeceğim. Şimdi 3 numara tığıma bu artık bizim bakın tabandan pardon ayaktan itibaren sayıyorum bu bizim artık 9. sıramız. Hemen 3 numaralı tığıma bir adet şöyle bir adet zincir çekiyorum. Ardından şu kaydırma yapıp ipimizi kestiğimiz boşluk vardı. Oraya girip hemen bir adet oradan zincir çekip sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Çünkü bir sonraki sırada 4 numara tığa geçeceğiz.
Bakın şöyle. Bir önceki sırada 13 adet sık iğne yapmıştık. Dolayısıyla yine 13 adet sık iğne yapacağız buraya. Bu ikinci sık iğneydi. 3, 4, 5, 'biraz zor bir ip. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. sık iğnemiz. Şimdi 10. ve 11. sıralarda herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan her boşluğumuza bir adet sık iğne işlemek suretiyle işleyip örüp geri gelelim. 10 ve 11. sıralarımızı tamamladık. 12. sıraya geçeceğiz ancak geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir uyarıda muhakkak bulunmam gerekiyor size. Başlangıç noktanıza mutlaka bir ya işaretleyici ya farklı bir renk ip muhakkak bırakın. Çünkü ip gerçekten meşakkatli bir ip ve sıra sonunu, sıra başını karıştırabilirsiniz. Bu uyarımı yaptıktan sonra hemen 12. sırama başlıyorum. 12. sıraya 3 adet tek, 1 adet çift örerek başlıyoruz. Bakın bu benim birinci tekim, ikinci tek sık iğnem, üçüncü tek sık iğnem. Şimdi de bir adet çift aynı boşluğa 2 tane batmak suretiyle bir adet çift yapıyoruz. Şimdi 5 adet tek yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve bir adet çift yapıyoruz. Bir, aynı boşluğa tekrar giriyorum. Ardından da yeniden 3 adet tek yapıyorum. 1, 2, 3 ve bu sırayı da bitiriyorum. Hemen bir sonraki sıraya bir adet kaydırma yapıp zincirimi çekmedim. Bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Sıramızı bu şekilde bakın tamamladık. Bu aşamada ayak bölgesine bir miktar elyaf dolduralım.
Çok az bir miktar arkadaşlar. Çok fazla koymaya gerek yok. Fazla oldu bu. Evet, bir miktar elyaf bırakalım. Diğer bacağımıza da aynı işlemi yapıp geri gelelim. 10 ve 11. sıralarımızı tamamladık. 12. sıraya geçeceğiz ancak geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir uyarıda muhakkak bulunmam gerekiyor size. Başlangıç noktanıza mutlaka bir ya işaretleyici ya farklı bir renk ip muhakkak bırakın. Çünkü ip gerçekten meşakkatli bir ip ve sıra sonunu, sıra başını karıştırabilirsiniz. Bu uyarımı yaptıktan sonra hemen 12. sırama başlıyorum. 12. sıraya 3 adet tek, 1 adet çift örerek başlıyoruz. Bakın bu benim birinci tekim, ikinci tek sık iğnem, üçüncü tek sık iğnem. Şimdi de bir adet çift aynı boşluğa 2 tane batmak suretiyle bir adet çift yapıyoruz. Şimdi 5 adet tek yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 ve bir adet çift yapıyoruz. Bir aynı boşluğa tekrar giriyorum. Ardından da yeniden 3 adet tek yapıyorum. 1 2 3 ve bu sırayı da bitiriyorum. Hemen bir sonraki sıraya bir adet kaydırma yapıp zincirimi çekmedim. Bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Sıramızı bu şekilde bakın tamamladık. Bu aşamada ayak bölgesine bir miktar elyaf dolduralım. Çok az bir miktar arkadaşlar. Çok fazla koymaya gerek yok. Fazla oldu bu. Evet, bir miktar elyaf bırakalım. Diğer bacağımıza da aynı işlemi yapıp geri gelelim. Evet, ikinci bacağımızı da yaptık. Ayak kısmına bir miktar elyaf doldurduk. İpimizi koparmadan geldik. Bakın şimdi ne yapacağız? Bu bacağı diğer bacak ile artık birleştirip gövdeye başlayacağız. Şimdi bakın ipim buradaydı. Bu son sırada artık burada kaydırma yapıp bir ilmek çekip ipimi kesmiştim hatırlarsanız. Burada artık kaydırma yapmadık. Şimdi ipimi öncelikle şu ayağımın yan tarafına getirmem gerekiyor. Bu da 4 adet sık iğneye denk geliyor tahmini olarak. Şimdi bu 4 adet sık iğnenin ilk iki tanesini herhangi bir arttırma yapmadan örüyorum. Bakın bu birinciyi yaptıktan sonra hemen işaretleyicimi takıyorum.
Başlangıç ve bitiş noktamın belli olabilmesi için. Bu birinci sık iğnemdi. Hemen ikinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi ve dördüncü sık iğnemi aynı noktaya 2 adet batmak suretiyle birer adet arttırmış oluyorum. Bu bir. Diğer sık iğneye geçiyorum. Bu da 2. Evet. Şimdi diğer bacağı alıyoruz. Bakın bu ayağımın burun kısmı. Bunu böyle yukarı doğru verin arkadaşlar. Ondan sonra elinizle şöyle bir bastırın ve bu bacağınızın şöyle orta noktasını bulun. Tığınızı içerisine geçirin ve hemen bir adet ilmek çıkararak sık iğnenizi yapın. Şimdi aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapalım. Bacak bölümlerimizi bitirirken hatırlarsanız her bir bacakta 13 adet sık iğnemiz kalmıştı bizim. Şimdi ikinci bacakta birinci boşluğa girdim. Benim toplamda 12 adet daha boşluğumun olması gerekiyor. Hemen ikinci boşluğa da 2 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, geriye 11 adet boşluğum kaldı. Bunun 9 adedine herhangi bir arttırma yapmadan devam edip son 2 tanesine yine her boşluğa 2 adet sık iğne yapmak suretiyle arttırma yapıyorum. Ne dedik? 9 adet herhangi bir arttırma yapmadan devam edelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Son 2 boşluğumuza her boşluğa 2 adet giriyoruz arkadaşlar. Bu 1, bu 2. Diğer boşluğumuza da bakın bu 1, bu 2. Şimdi ilk başladığımız ayağımıza geri döndük. Şimdi ne dedik? 13 adet sık iğne. Bunun 4 adedini ördük. Geri kaldı bizim 9 adet sık iğnemiz. Şimdi bu 9 adet sık iğnenin bakın sıradaki boşluğa devam edeceğim. 9 adedin ilk 2 adedini her boşluğa 2 adet girerek, yani şu an 2 adet arttırdım. Yanındaki boşluğa da giriyorum. 1, 2. Evet, 2 adet yine arttırmış oldum. Geriye benim 7 adet sık iğnem kaldı. Bu 7 adet sık iğnede herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan devam ediyorum. 1, dediğim gibi biraz zor bir ip. 2, 3, 4, 5, 6, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar toplamda artık benim 34 adet sık iğnem oldu. Şöyle artık bacaklarımızı birleştirdik. Gövdeye başlıyoruz. 5 sıra boyunca herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan örüp geri gelelim. Evet. Herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan 18. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Bakın Labubu oyuncağının şekli yavaş yavaş artık ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biz 19. sıramıza başlayalım.
tığımı ipime hemen geçiriyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bu sırayı sizinle birlikte öreceğim. Çünkü farklı farklı yerlerde eksiltmelerimiz olacak. Bakın ilk sık iğnemi yapıyorum ve hemen işaretleyicimi yapmış olduğum sık iğneye takıyorum. Şimdi bu sırada ilk önce 4 adet sık iğne yapıp 1 adet azaltacağız. Birinci sık iğnemizi yaptık. Hemen ikinciyi yapalım. İkinci sık iğne, üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğne. Şimdi ne yapacağız dedik? Eksilteceğiz dedik. Bakın arkadaşlar, eksiltme işlemini size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şurada 2 adet şey var, ip var. Başak şeklinde. Zincirimiz var yani. Eksiltme işlemi yaparken şöyle size daha net göstereyim. Bakın diyelim ki 1 adet eksiltme yapacağız. Bu başak şeklimizin altındaki, sadece altındaki ipi alıyoruz. Yanındaki boşluğa ait olan ipi de alıyoruz. Sadece öndekini alıyoruz. İkisini tek ipte toplayıp sık iğnemizi yapıyoruz. Hadi birlikte yapalım o zaman. Bakın ne dedik? Öndeki ipi aldık. Yandakinin de, hemen yandaki sık iğnenin de öndeki ipini alıyorum. Bakın şöyle tek ilmekte topluyorum bunları ve sık iğnemi yapıyorum. Bir tane azaltmış olduk. Ne yaptık şimdi? 4 adet ördük, 1 adet azalttık. Şimdi aynı şekilde yine 4 adet örelim ve 1 adet azaltalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet ördük. Şimdi 1 adet azaltalım. Evet, 1 adet azalttık. Şimdi 7 adet örüp bir tane azaltacağız. Bunu 2 kere tekrarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ne yapıyoruz dedik? Bir adet eksiltiyoruz şimdi. Tekrar 7 örüp bir azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yeniden bir azaltıyoruz. Evet. Şimdi 4 adet örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ben 4 adet örüp sırayı tamamlayacağım arkadaşlar ama size 20. Sıramı da bir hatırlatmak istiyorum. Bakın bu sıranın sonunda bizim 30 adet sık iğnemiz olacak. 20. sırada herhangi bir arttırma ya da azaltma yapmadan bu sık iğneleri bir sıra örüp geri gelelim. Evet arkadaşlar, 21. sıramızı da bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 22. ve gövdemiz için son sıradayız. Burada 2 adet sık iğne örüp 1 adet azaltacağız. 2 adet sık iğne örüp 1 adet azaltacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. En son sıra sonuna geldiğimizde 1 adet kaydırıp 1 adet de zincir çekiyoruz ve ardından ipimizi kesiyoruz. Yapıp geri gelelim. Oyuncağımızın ellerine başlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için yeniden
ten rengi koton ipimize ve de 2 numaralı tığımıza geri dönüyoruz. 5 adet zincir çekeceğiz. İlk zincirimizi saymıyorum. Bakın bir adet çekip kilitledim. Ardından çok sıkı olmayan 5 adet zincir çekiyorum. Şöyle 4 ve 5. Bakın arkadaşlar, ilk zinciri atlayıp, ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa ikinci boşluğa 3 adet sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine. 1, 2 ve 3. Ardından gelen iki boşluğa herhangi bir arttırma yapmadan sadece birer adet sık iğne yapıyorum. 1, 2. Son boşluğuma arkadaşlar yine 3 adet sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa 3 adet sık iğne. 1, 2, 3. Böylelikle zincirimin de karşı tarafına geçmiş oldum. Bakın tam simetrisinde, tam karşı tarafında yapmış olduğum birer adet sık iğneler var. Bunların hemen karşısına yine birer adet sık iğne yapıyorum. Bakın bu bir. Pardon, bir düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu bir. Bu da iki. Şimdi bu şekilde birinci sıramı tamamlıyorum. Ama öncelikle bakın bir önceki sırada bir boşluğa 3 adet sık iğne yapmıştım en başlangıçta. O ilk sık iğnenin hemen tepe noktasına batıyorum ve bir adet kaydırma yapıyorum. Bakın birinci sıramız bu şekilde tamamlandı. Hemen ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramızda bu başlangıçtaki 3 sık iğnenin aynı boşluğa girmiş olduğum 3 sık iğnenin tepe noktasına her birine ikişer adet sık iğne yapıyorum. 1, 2. Diğer boşluğa da 2 adet yapıyorum. 2. Evet. Sonuncuya da yine 2 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2. Tekli ördüğümüz sık iğnelere yine birer adet sık iğne örüyoruz. Bakın şimdi yine 3 adet sık iğneye geldik. Aynı boşluğa girmiş olduğumuz 3 adet sık iğne. Bunların da hemen tepe noktasına birer adet, pardon, ikişer adet sık iğne yapalım. 1, 2. Her boşluğa ikişer adet sık iğne yapıyorum. 1, 2. Evet. Sonuncuya da yine aynı şekilde 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar daha önce birer tane örmüş olduğum sık iğnelerim vardı. Onlara yine birer adet sık iğne örerek ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Hemen işaretleyicimi bu aşamada ön tarafa alıyorum arkadaşlar. Toplamda şu an 16 adet sık iğnem var. Üçüncü ve dördüncü sıralarda herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. Dolayısıyla 3 ve 4'ü örüp geri gelelim. Evet, üçüncü ve dördüncü sıralarımızı herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan örüp geldik. Şu an toplam 16 adet sık iğnemiz var. Beşinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sırada toplamda 4 adet eksiltme yapacağız. Bir adet sık iğne yapıp ardından arka arkaya 2 adet azaltma yapacağız. Sonra 4 adet sık iğne yapıp yine arka arkaya 2 adet azaltma yapacağız. Geri kalan 3 taneye de herhangi bir arttırma ya da azaltma yapmadan birer adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın ne dedik? İlk boşluğumuza bir adet sık iğne. İkinci boşluğumuza 2 adet azaltma. Şimdi tüylü ipimizi örerken ben size azaltmayı göstermeye çalıştım elimden geldiğince ama ip tüylü olduğu için malum çok rahat görünemediğini tahmin ediyorum. Bakın şimdi size azaltmanın nasıl yapıldığını koton iple daha net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bakın en baştan şu benim birinci sık iğnem ördüm. Şimdi ne dedik?
2 adet arka arkaya eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Bakın bu normalde benim girmem gereken bir boşluk. Bu da yanındaki diğer boşluk. Bunların tepe noktasında bakın dikkat ederseniz birer adet zincir görünüyor. Ve ben her ilmek aldığımda bu iki ipin altından geçmek suretiyle ilmeğimi alıyorum. Ama kesme işlemini yaparken bunun bakın alttan girip ortasından çıktım. Sadece bir adet ipi alıyorum. Hemen yanındaki ipi de aynı şekilde alıyorum. Bakın iki ipi tek seferde tığımın üzerine almış olduğum hemen bir adet zincirimi çekiyorum. İkisini bir iple toplamış oldum yani ve hemen sık iğnemi yapıyorum. Eksiltme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ne dedik? 2 adet eksiltme. Birinciyi yaptık. Hemen yine ikinciyi de yapalım. Evet, 2 adet eksiltmemizi yaptık. Ardından ne dedik? 4 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen ardından yine 2 adet eksiltme yapıyoruz. Bu birinci eksiltmem. Bu ikinci eksiltmem. Geriye kalan iplerimizi yalnız şurayı biraz gevşek yaptım. Hemen bir tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Evet. Geriye kalan 3 adet sık iğnem var benim. Bunlara da sadece birer adet sık iğne yapmak suretiyle sıramı bitiriyorum. Bu bir, bu iki, bakın bu da üç. Evet, sonuna kadar ördük. Bu şekilde toplamda 12 adet sık iğnemiz oldu sıra sonunda. Şimdi bir adet ilmek kaydıralım hemen. Bakın bir adet kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Ardından ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, elimiz bu şekilde. Şimdi 6. sıramıza geçeceğiz. 6. sırada yeniden tüylü ipimize geçeceğiz. Ben tığımı ayarlayıp geliyorum. Evet, pembe ipimizi aldık. Bakın hemen 3 numara tığımla bir adet zincir çekiyorum ve altı hafif sıkıyorum. Bakın elde en son kaydırma yapmış olduğumuz noktaya, boşluğa giriyoruz. Pardon, şöyle bir düzeltmek istiyorum. Evet, bu boşluğa giriyoruz ve bir adet ilmek alıp sık iğnemizi yapıyoruz. Burada 12 adet sık iğne yapacağız arkadaşlar. Birinci, ikinci sık iğnem. Böyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, benim 12. sık iğnem. Arkadaşlar 7, 8 ve 9 pardon 7, 8, 9 ve 10. sıralarımızda herhangi bir azaltma yahut eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğiz. Bu sıralarımızı örelim. Yalnız lütfen başlangıç ve bitiş noktanıza bir işaretleyici koymayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi ip tüylü bir ip. Bu noktada şaşırabilirsiniz. Şimdi 10. sıramıza kadar örelim. 10. sıramızı da tamamlayalım. 11. sıramızda tekrar görüşelim. Evet, 11. sıradayız.
Bu sırada 4 adet sık iğneyi sırasıyla örüyoruz. Ardından 2 sık iğneyi tek seferde alarak azaltıyoruz. Yine 4 sık iğne örüyoruz. Sonra son kalan 2 sık iğneyi yine tek seferde alıp azaltıyoruz. Sık iğne sayımız bu sıra sonunda artık 10'a düşecek. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ne dedik? 4 sık iğnemizi hemen örelim. 1, 2, 3 ve 4. Ardından 2 sık iğnemizi tek seferde alarak azaltıyoruz. Evet, azalttık. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 4 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Son 2 sık iğnemiz kaldı zaten. Bu 2 sık iğneyi de tek seferde alıp sık iğne sayımızı 10'a düşürüyoruz. Şimdi ipimizi biraz uzun tutalım arkadaşlar. Bakın ağız bölümünü daralttık. Bu aşamada hemen kolumuzun içerisine bir miktar elyaf dolduralım. Ele kadar insin bu elyaf. Şöyle bir kontrol edelim. Çok aşırı koymamıza gerek yok. Azıcık daha koyarsam yeterlidir bence. Evet, yeterli. Şimdi arkadaşlar tekrar ilmeğimi tığıma geri alıyorum. Evet. Şimdi burayı şu şekilde katlayarak ilmeğimin olduğu yerden itibaren katlayarak karşılıklı birbirine batıp kolumuzun ağız bölümünü kapatıyoruz. Sık iğneyle bakın bu bir. Sayısı önemli değil arkadaşlar. Onun için saymayacağım. Şöyle bir tane daha yapsam 4. Bakın benimkisi 4 sık iğne ile kapandı. Aslında zaten 4 sık iğne ile kapanacaktı. Çünkü karşılıklı bizim gelen sık iğnelerimize battık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle tığımı çıkardım ama hemen bir adet zincirimizi de çekip ipimizi kilitliyoruz. Ardından hemen ipimizi kesiyoruz. Bakın kolumuz bu şekilde hazır. Hemen şunu şu şekilde bir içeri çekelim. Dışarıda durmasın. En azından çirkin görüntüyü de almış oluruz. Neyse düzeltiriz sonra. Arkadaşlar bakın kolumuz bu şekilde. Hemen bir kol daha örüp geri gelelim. Evet arkadaşlar, oyuncağımızın baş bölgesine başlayalım. Bunun için tenge koton ipimize geri dönüyoruz ve 2 numara tığımızla devam edeceğiz. Şimdi sihirli halkayla başlayalım. Parmağımın etrafına doluyorum, ilmeğimi alıyorum ve hemen yukarıdan bir adet zincir çekmek suretiyle kilitliyorum. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen sihirli halkamızı daraltıyoruz, küçültüyoruz ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına batarak ipimizi kaydırıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde. Hemen ikinci sıraya geçelim. Bir adet zincir çekelim öncelikle. Şimdi ne yapıyoruz? 6 adet sık iğnem var benim. Her sık iğnemin tepe noktasına ikişer adet sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemin tepe noktasına 1, 2. İkinci sık iğneme 1, 2. Üçüncü sık iğneme 1, 2 adet sık iğne.
Dördüncü sık iğneme yine 1 ve 2 adet sık iğne. Beşinci sık iğneme yine 1 ve ikinci sık iğnem ve de son sık iğneme 1 ve ikinci sık iğnem. Şurası sizi şaşırtmasın. Burası bizim bağlantı yaptığımız nokta. Bakın arkadaşlar, ikinci sıramızı da bitirdik. Spiral şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir bağlantı yapmayacağız. Üst sırayı geçerken herhangi bir zincir çekmeyeceğiz. Şimdi üçüncü sıramızda bir tek bir çift. Dördüncü sıramızda iki tek bir çift. Beşte üç tek bir çift. Bu şekilde arttırarak devam edeceğiz. Ta ki 10. sıraya kadar. 10. sırada 8 tek bir çift yapıp geri gelelim. 10. sıramızın sonunda 60 adet sık iğnemiz olacak. Yani 3'te 1 tek bir çift, 4'te 2 tek bir çift, 5'te 3 tek bir çift, 6'da 4 tek bir çift, 7'de 5 tek bir çift, 8. sırada 6 tek bir çift, 9. sırada 7 tek bir çift ve 10. sırada 8 tek bir çift yapıp geri gelelim, toplamda 60 adet sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, 10. sıramızı da tamamladık. Bakın baş şeklimiz, baş motifimiz bu şekilde bu aşamada. Toplam 60 adet sık iğnemiz var. Şimdi 10 sıra boyunca herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan örüp geri gelelim. Herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan spiral bir şekilde 10 sıramızı, 10 adet sıramızı ördük geldik. Şu an toplamda 60 adet sık iğnemiz var arkadaşlar. Başlangıçtan itibaren 20. sıradayız. Şimdi 21. sıraya geçeceğiz. Bu sıramızda 6 adet, toplamda 6 adet arttırma yapacağız. Bunu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. 9 adet her boşluğa tek sık iğne yapıp 10. boşluğumuza çift batacağız. Yine 9 adet tek örüp 10'uncuya çift batacağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda 66 adet sık iğnemiz olacak. 21. sıramızı örüp geri gelelim. 21. sıramızda 6 adet arttırdık. Şimdi 22, 23, 24 ve 25. sıralarımızda herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Ben bu sıraları ördüm. Yani 22, 23, 24, 25. sıraları düz bir şekilde örüp öyle geldim. Şimdi 26. sıramızdayız arkadaşlar. Bu sıramızdan itibaren artık kafa şeklini azaltmaya başlıyoruz. Bu sırada 9 adet örüp 10'uncu da azaltacağız. Bakın birlikte yapalım. Yine işaretleyici, ipimi işaretleyici olarak koyuyorum. Bakın bu birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, 4, 5, 6, 7, 8, bu da 9. sık iğnem. 9. sık iğneden sonra arkadaşlar, pardon, şu 9'u tekrar bir yapmam gerekecek. Evet, 9. sık iğnem. 9. sık iğneden sonra ne dedik? Bir adet kesiyoruz dedik. Şimdi kesme işlemini bir kere daha göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu benim boşluğum ve her boşluktan giriş yaptığım zaman üzerinde gördüğünüz gibi 2 adet ip kalıyor. Kesme işlemini yaparken arkadaşlar bu 2 ipi birlikte değil, sadece tığımı alttan geçirerek şöyle ortadan 2 ipin arasından geçirerek sadece bir adet ipliği alıyorum. Bakın hemen yine kesme işlemini birlikte yapalım. Bakın şöyle giriyorum. Hemen bir sonraki boşluğun da ipini alıyorum ve tek seferde çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum.
Kesme işlemi de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bu sıranın sonuna kadar 9 adet örüp 10'uncu da keseceğiz. 9 ör, 1 kes, 9 ör, 1 kes şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. Bir sonraki sırada 8 örüp 1 keseceğiz. Ondan sonrakinde 7 örüp 1 keseceğiz. 6 örüp 1 keseceğiz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. En son kafa şeklimiz bitene kadar bunu devam ettireceğiz. Ben birkaç sıra örüp geri geleceğim. Yeniden size anlatacağım, göstereceğim. Evet arkadaşlar, oyuncağımızın baş motifini örmeye devam ediyoruz. 26. sırada 9 adet ördüm, 1 adet kestim. Tüm sırayı bu şekilde tamamladım. 27'de 8 örüp 1 kestim. 28'de 7 örüp 1 kestim. 29'da 6 ör 1 kes. 30'da 5 ör 1 kes. 31'de 4 örüp 1 kestim. 32'de de 3 örüp 1 kestim. Bu aşamada bakın baş modelimizin içerisine elyafımızı doldurduk. Tamamen size gösterme amacıyla çekiyorum çünkü örmeye devam edeceğim. Şimdi 32. sırada 2 örüp 1 keseceğim. 33. sırada 1 örüp 1 keseceğim. Bu şekilde sıfırlayacağız arkadaşlar. En son halinde yine size geri dönüş yapıp göstereceğim. 34. sırada bir örüp bir eksiltme yaparak kafa modelimizi tamamladık. Şimdi bir adet kaydırma yapıp bir adet zincir çekelim hemen. Bakın elyaftan biraz zor oluyor. Şöyle bakın hemen bir adet kaydırma yapıyoruz. Bir adet de zincir çekip biraz uzunca bir miktarda ipimizi keselim. Şimdi her bir sık iğnenin içerisine ipimizi tabii bir yün iğnesine takalım. Her bir sık iğnenin içerisine o ipimizden geçirip sıkacağız arkadaşlar. Bakın her sık iğnenin içerisine şöyle bir geçin. Bakın şöyle geçiyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Her sık iğnemizin içerisine şöyle bir girip evet ardından ipimizi sıkalım. Şu elyafı biraz şöyle bir içine. Evet. Ondan sonra ipimizi şöyle güzelce sıkalım. Aynen benimkinde olduğu gibi kapanmaması tam olarak kapanmadığı durumlarda yine iğnemizi, ipimizi geçirelim. Pardon, çok pardon. Evet, geçirelim. Şöyle karşılıklı dikin arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Şöyle geçirip sıkalım. Bakın bu şekilde. Bence yeterli artık. Şimdi kafanın etrafındaki postu da size bir örülmesini göstermek istiyorum. Şimdi bunun için aynı kafa modelinin başlangıcındaki gibi sihirli halka ile başlıyoruz. 6 adet sık iğne yapıyoruz bu sihirli halkamıza ve yine aynı şekilde arttırmalarını yapıyoruz. Aynı kafa modelinde olduğu gibi ikinci sırada her sık iğnenin tepe noktasına 2 adet sık iğne, 3. sırada 1 tek 1 çift, 4'te 2 tek 1 çift, 5. sırada 3 tek 1 çift şeklinde devam ediyoruz.
İşte 6'da 4 tek bir çift, 7'de 5 tek bir çift. Ben 8. sıraya kadar geldim. 8. sırada 6 tek bir çift yaptım. En son 9. sıraya geçtim. Şimdi örneğimizi, kafa modelini arkadaşlar şöyle bir alın. Şimdi herkesin kullandığı ipe göre bu büyüklük fark edecektir. Muhakkak ölçün. Bakın kafa modelimiz şu şekilde ölçün. Bakın yani bu artık yeterli. Şöyle şapka gibi takılmayacak biliyorsunuz. Şu şekilde gelecek. Bu şekilde ölçün bu sebeple. Bakın bu yeterli. Dediğim gibi kullandığınız ipe göre bu büyüklük fark edecektir. Muhakkak ölçün. Şimdi hiçbir arttırma yapmadan her sırada her boşluğa bir adet sık iğne yapmak suretiyle devam edeceğim ben. Örüp kaç sıra düz sıra yaptığımı ayrıca size bildireceğim. Evet arkadaşlar, en son 8. sırada 6 tek bir çift şeklinde arttırmıştık. Ardından 4 sıra boyunca herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Yani 9, 10, 11 ve 12. sıraları düz örmüş oldum. 13. sırada ise 6 tane örüp bir tane kestim. 6 tane örüp bir tane kestim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerledim. 14. sırada 5 sık iğne yapıp 6. da kestim. Yine 5 sık iğne yapıp 6. da kestim. Sıra sonuna kadar bu şekilde gittim. Arkadaşlar ben 2 defa kesme işlemi yaptım. Çünkü benim ipimden kaynaklı olarak biraz böyle açılma yaptı. Siz kendi ipinize göre tek sırada kesme işlemi yapabilirsiniz. Yani 6 örüp bir kesmek sizin için yeterli gelecekse siz o şekilde yapabilirsiniz. Bunu biraz ipinizin türüne göre belirlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi benim ipim çok fazla bu şekilde açılma yaptığımdan ben 2 sıra kesme işlemi yaptım. Bu en sonda bir ilmek kaydırıp bir adet zincir çekip ipimi kestim. Bakın kafa parçamız hazır, başlığımız hazır. Bakın bu şekilde mutlaka bir ölçerek bakın olmuş mu olmamış mı diye. Gövdemizi hazırladık. 2 adet kolumuzu hazırladık. Şimdi bu videomuz çok uzun olacağından artık Labubu oyuncağının kulaklarını, yüzünü ve birleştirmesini Part 2'de anlatacağım sizlere. İkinci videomda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.